Вспоминайте, что наши деды были в этом тюрке просто всегда добьемся. Allah senden razı olsun. Aslan kardeşim. Eyvallah. Allah senden razı olsun. Kanıstığında var o. Şapka. Şapka. Kırma. Çağlalı bir Abi çok güzel oldu. Marek, devam et. Bırak. Kazakistan'daki aslan kardeşlerimiz, Bozkurt kardeşlerimiz. Kardeşlerim ziyaretime geldiler. Arman kardeş. Hediye getirdi. Allah ondan razı olsun. Vahşi Arman olarak bilinen Kazakistanlı ceza otoritesi Armand Zhumageldiyev, Kazakistan'ın yeraltı dünyasında çok iyi tanınan bir isimdir. Kendi karanlık hikayesi ve karmaşık hayatı ile yerel halk arasında bir efsane haline gelmiştir. Vahşi Arman, sadece sert karakteriyle değil, aynı zamanda karışık çıkar savaşları ve özellikle de güçlü kişilerle kurduğu çıkar ilişkileriyle de dikkat çeker. Onun hayatı, köklü kan davaları, sıradışı hikayeler ve derin bağlılıklar ile örülmüştür. Bu bağlılıklar, zamanla onun efsanevi bir figür olmasına katkı sağlamış, ismi gün geçtikçe daha çok insan tarafından bilinmeye başlamıştır. Armand Zhumageldiyev, Kazakistan'ın çöl topraklarında bulunan Çimkent'te mütevazı bir çevrede doğmuş ve zor bir çocukluk geçirmiştir. Genç yaşta, Kazakistan'ın çalkantılı ve belirsizliklerle dolu siyasi ortamında güç kazanan yeraltı dünyasının köprülerinden biri olmuştur. O dönemde eski Sovyet Cumhuriyetlerinde oluşan güç boşluğu, organize suç örgütlerine altın bir fırsat sunmuştu. Bu fırsatı en iyi şekilde kullanan Arman, daha o yaşlarda karşısına çıkan engelleri aşmakta tereddüt etmeyen biri oldu. Vahşi Arman'ın yetenekleri daha ilk günlerden itibaren dikkat çekmişti. İnatçılığı, sözünden dönmez yapısı ve sert mizacı onu çevresindekilerden ayıran özelliklerindendi. Çocukluk döneminde gündelik hayatın zorluklarıyla mücadele ederken kazandığı dayanıklılık, onun gelecekteki kariyerine çelik gibi bir irade kazandırdı. Küçük yaşta çeşitli boks turnuvalarına katılarak fiziksel dayanıklılığını ve savaşma azmini gözler önüne serdi. Boks ringlerinde edindiği şan şöyle Kazakistan boks camiasında önemli bir yer edinen Arman, yüksek rütbeli çete liderleri tarafından fark edildi ve bu yetenekleri sayesinde yeraltı dünyasına geçişi çok hızlı oldu. Fiziksel dayanıklılığı ve savaşçı ruhu sayesinde Arman, kısa sürede kendine önemli bir yer buldu. Armand Zhumageldiyev'in adını ilk duyurması 2003 yılında, Çimkent'te yaşanan trajik bir olayla başlar. Arman ve bir grup arkadaşı, iki genç çocuğa saldırmış ve bu olay şehrin gündemine bomba gibi düşmüştü. Saldırı sonucunda çocuklardan biri karınından vurularak hastaneye kaldırıldı, ancak bu olay hiçbir zaman adli makamlara taşınmamıştı. Bu durumu, Arman'ın önemli kişilerle kurduğu ilişkilerin bir sonucu olarak değerlendirenler çoğaldı. Onun, şehrin derinlerinde yatan bu karanlık yüzü, Kazakistan'ın yeraltı dünyasının güçlü figürlerinden biri haline gelmesini sağladı. Bir diğer dikkat çeken olay ise, 2008 yılında Etaktar Tuleşov ile yaşanan gerilimdir. İki organize suç örgütü arasında yaşanan bu çatışma, yeraltı dünyasında sarsıcı bir etki yaratmış ve Çimkent'in merkezinde Arman'ın hayatına kastedilmesiyle son bulmuştu. Bu saldırıda iki koruması hayatını kaybederken, kendisi bacağından yaralanmış fakat hayatta kalmayı başarmıştı. Bu olay sonrası bir süreliğine Kırgızistan'a kaçmış, orada saklanarak kendisine saldıranları bulmaya ve onlardan intikam almaya odaklanmıştı. Bu süreç, Arman'ın hayatında adeta bir dönüş noktası olmuş, suç dünyasında adından daha fazla söz ettirmesine yol açmıştı. Armand Zhumageldiyev'in adı sadece yerel suçlarla anılmaz. Aynı zamanda, uluslararası suç ağlarıyla bağlantılı olduğu ve özellikle silah ve uyuşturucu kaçakçılığında aktif rol aldığı da belirtilmektedir. Bu uluslararası bağlantılar, onun yeraltı dünyasındaki etkinliğini arttırmış ve onu sadece Kazakistan'da değil, bölgesel düzeyde de bir figür haline getirmiştir. Onun ceza dünyasındaki yeri, hırsızlardan suç patronlarına kadar çeşitli seviyelerde etkisini gösterdi. Özellikle silah ve uyuşturucu ticareti konusundaki etkinliği, bu dünyadaki hiyerarşide önemli bir yere sahip olmasına neden olmuştur. Vahşi Arman lakabı, Arman'ın korkusuz ve acımasız karakterini betimlemek için kullanılmaktadır. Onun, Kazakistan'ın çetin koşullarında büyüyüp, hayatta kalma ve kendini kabul ettirme mücadelesi sırasında sergilediği sert tutum, bu lakabı kazanmasını sağlamıştı. Arman'ın sert yapısı, onu hem çevresinde korkulan bir figür haline getirirken, hem de takipçileri için örnek bir lider olarak algılanmasına yol açmıştır. İnsanların ona duyduğu bu korku ve hayranlık karışımı, Vahşi Arman'ın büyük bir efsaneye dönüşmesini sağlamıştır. Arman'ın lakabının ardında yatan en önemli olaylardan biri de
Çimkent'te Hotel Turist'te düzenlediği baskındır. Bir grup adamla beraber otelde bulunan insanlara saldırmış ve bu olay şehirde büyük yankı uyandırmıştı. Bu baskın, Kazakistan yeraltı dünyasında Arman'ın ne kadar cesur ve korkusuz olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirilmiştir. Sonrasında kısa bir süre için gözaltına alınsa da bu cezası ertelenmiş ve Arman hürriyetine kavuşmuştur. Özellikle bu olaydan sonra Vahşi lakabı halk arasında kalıcı hale gelmiştir. Özellikle halk arasında yayılan hikayeler, onun korkusuzluğuna dair anlatılar, Arman'ın ismini efsaneler arasına sokmuştur. Vahşi Arman'ın günümüzde sosyal medyada aktif olarak yer alması, Kazakistan'ın yeraltı dünyasından çıkarılıp daha görünür bir hale gelmesini sağlamıştır. Instagram'ında 50.000'den fazla takipçisi bulunan açık hesabı ve 12.000 takipçili kapalı 2 hesabıyla sürekli paylaşımlarda bulunmaktadır. Bu hesaplarda arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla, ünlü şahsiyetlerle ve hatta adli makamlarla yaptığı görüşmelerin fotoğraflarını paylaşmaktadır. Bu durum, Vahşi Arman'ın hem halk içindeki popülaritesini arttırmış hem de ceza otoriteleriyle olan bağlarına dair kamuoyunda spekülasyonlara yol açmıştır. Özellikle Kazak şarkıcı Kayrat Nurtas'la çekilen fotoğrafları ve Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı ile el sıkıştığı bir diğer fotoğraf dikkat çekmektedir. Arman'ın ünlü Türk dövüşçü ve blog yazan Turabi Turbo ile de fotoğrafı bulunmaktadır. Bu dostluklar, Arman'ın uluslararası alanda da tanınan bir figür olmasına katkı sağlamış ve suç dünyasındaki etkisini göstermiştir. Bu etkiler, onun adını sadece Kazakistan'da değil, komşu ülkelerde de duyurmasına yardımcı olmuştur. Arman'ın uluslararası tanınırlığı, yeraltı dünyasında hakimiyetini pek çok kez kanıtlamasından kaynaklanmaktadır. Vahşi Arman, sosyal medya hesaplarında sıkça yat gezileri ve lüks yaşamını gösteren paylaşımlar yapmaktadır. Dubai'de yat gezilerine çıkışı, büyük SUV araçlara olan düşkünlüğü ve çekim merakı, Arman'ın zevklerini açık bir şekilde ortaya koyar. Kendisi hakkında yapılan yorumlarda çekim konusunda oldukça başarılı olduğu söylenir. Bir diğer dikkat çekici unsur ise evde bir aslan yavrusuyla oynadığı videodur. Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında yayınlanan bu video, Vahşi Arman'a aslan yavrusu hediye edildi şeklinde imzalanmış ve Arman'ın lükse ve egzotik hayvanlara olan ilgisini gözler önüne sermiştir. Bu paylaşımlar, onun yaşam tarzının ve zevklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Çevresinde zenginlik ve gücün sembolü olarak görülen bu lüks yaşam, Arman'ın suç dünyasındaki konumunu da pekişiltirmiştir. Armand Zumagelyev'in, Lotu Guli lakaplı kanun hırsızı Nadir Salifov ile olan ilişkisi, Kazakistan ve ötesindeki yeraltı dünyasında büyük bir merak konusu olmuştur. İkili arasındaki dostluk, Arman'ın Guli tarafından desteklenen bir figür olarak anılmasına yol açmış, hatta bazen hamisi olarak nitelendirilmiştir. Bu dostluk, Arman'ın yeraltı dünyasındaki gücünü daha da pekinleştirirken, onu bölgesel bir otorite figürü haline getirmiştir. Guli'nin huzurunda yaşanan bir olayda, kalıtsal kanun hırsızı Guram Chikladze Kvejeviç'e karşı elini kaldırması, bu iki önemli figür arasında büyük bir gerginlik yaratmıştır. Bu gerginlik, yeraltı dünyasındaki güç dengelerini sarsan önemli olaylardan biri olarak kayıtlara geçmiştir. Bu olay sonrası Badrika Guashvili adı verilen diğer bir kanun adamı, Arman'ın bu davranışına tepki göstermiş ve Guli'nin dostunun hırsız olarak adlandırılmasını engellemediğini ilan etmiştir. Arman ise bu olayda Kvezeviç'in tutumunu uygunsuz bulmuş, statüsü hakkında yeterli bilgisi olmadığı için bu şekilde hareket ettiğini belirtmiştir. Kazakistan'da önde gelen bir polis memurunun ifadesine göre, Arman riskli bir adam olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal olaylara yol açabilecek potansiyelde biri olarak tanınır. Bu tanım, Arman'ın suç dünyasındaki agresif tutumunu ve güce dayalı stratejilerini açık bir şekilde göstermektedir. Armand Zumagelyiev, sosyal medya üzerinden takipçilerine ve gençlere sıkça mesajlar göndermektedir. Instagram'ında paylaştığı bir gönderide, birçok insan bana Instagram'da bu işaretin ne anlama geldiğini soruyor. Bu işaret, kar leoparı yani irbis işaretidir. Gri kurtun işaretini de ifade eder. Gri kurt ve irbis, Kazakları ve Kazak topraklarını, bizim atalarımızı simgeler. Bu sebeple Bars gibi cesur ve gri kurtlar gibi birlik içinde olmalıyız. Gençlerimize bu birliktelik ruhunu aşılamamız gerekiyor şeklinde ifadelerde bulunmuş ve Kazak halkının birliği ve gücü üzerine vurgu yapmıştır. Bu mesajlar, Arman'ın kendini sadece bir suç figürü olarak görmediğini, aynı zamanda bir halk lideri, bir sembol olarak görmek istediğini de göstermektedir. Yeraltı dünyasında kazandığı saygının ve otoritenin yanı sıra, halkın gönlünde de bir yer edinme çabaları, Arman'ın karmaşık kişiliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu mesajlar, onun gençlere olan ilgisini ve onlara yol gösterme arzusunu açık bir şekilde ortaya koyar.
Gençlere seslenirken kullandığı kelimeler, Arman'ın kendi hayatından elde ettiği dersleri başkalarıyla paylaşma arzusunu da göstermektedir. Vahşi Arman'ın hikayesi, Kazakistan'ın derinleşen yeraltı dünyasını ve bu dünyada hayatta kalmak için verilen mücadeleyi gözler önüne sermektedir. O, her ne kadar suç dünyasının önemli bir figürü olarak anılsa da, halkıyla olan bağlantısı ve verdiği mesajlar onu sıradışı bir lider yapmaktadır. Cesareti, acımasızlığı, liderlik yetenekleri ve yeraltı dünyasındaki bağlantıları ile Vahşi Arman, Kazakistan'ın suç tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri olmaya devam etmektedir. Yeraltı dünyasındaki etkisini sürdürmek ve kendini bir sembol haline getirmek için verdiği bu sıkı mücadele, onun adını daha da efsanevi hale getirmektedir.